Odaya hoş geldin. Seninle birlikte yepyeni bir derinlemesine inceleme için masanın başındayız. Eğer bizi daha önce dinlediysen bilirsin, burada o aşırı yoğun, karmaşık, okuması ve sindirmesi zaman alan makaleleri, kitapları ve araştırmaları alıyoruz Evet, tam olarak öyle. ve en can alıcı bilgi kırıntılarını senin için süzüyoruz. Yani amacımız seni bilgi bombardımanına tutmadan yazarın asıl derdini, kavramsal çerçevesini masaya yatırmak ve buradan çok daha donanımlı bir şekilde kalkmanı sağlamak. Bugünkü incelememizin odak noktasında da sadece ne olduğunu değil, olayların arka planında hangi devasa ideolojik çarkların döndüğünü anlamaya çalışacağımız son derece analitik bir metin var. Yazarın meseleleri nasıl bir çerçeveden okuduğunu, hangi kavramları inşa ettiğini detaylıca çözümleyeceğiz bugün. Kesinlikle ağır ve iddialı bir kaynak materyal var bugün elimizde. Türkiye'nin yakın siyasi tarihindeki o fırtınalı döneme Aydemir Güler'in 2013 yılında yayımlanan Bir Türkiyeleşememe Öyküsü, Kürt Açılımı Hakkında Tartışmalar adlı kitabı üzerinden bakıyoruz. Hı hı. Bu metin, Türkiye'nin o Kürt açılımı olarak adlandırdığı süreci tamamen Marksist ve sosyalist bir perspektiften son derece eleştirel bir mercekle inceliyor. Olayların tam ortasından dönemin sıcağı sıcağına yazılmış makalelerin bir derlemesi aslında bu. Metnin doğası gereği oldukça polemikçi bir dili var tabii. Yani yazar, barış, çözüm, açılım gibi kavramların siyaset sahnesinde nasıl kullanıldığını incelerken bu kelimelerin arkasındaki yapısal dinamiklere iniyor. Küresel emperyalist planların, neoliberal stratejilerin ve En önemlisi sınıfsal çıkarların. aynen öyle. En önemlisi sınıfsal çıkarların bu kulağa hoş gelen siyasi hamleleri nasıl şekillendirdiğini iddia ediyor. Görevimiz sahnede oynanan oyunun ötesine geçip yazarın o kulisteki senaryoyu nasıl okuduğunu sana aktarmak. Tam da bu noktada çok ama çok önemli bir parantez açmak zorundayım. Bugünkü incelememizde çok keskin siyasi argümanlar var. Sol perspektiften gelen hem hükümetin o dönemki devlet politikalarına hem de muhalefetin belirli kesimlerine yönelik çok sert eleştiriler içeriyor bu metin. Evet, oldukça sert eleştiriler. Ancak hemen belirtelim, bizler rehberleriz olarak hiçbir siyasi görüşü desteklemiyoruz, taraf tutmuyoruz ya da bu görüşleri onaylamıyoruz. Tek görevimiz yazarın bu orijinal kaynak metindeki fikirlerini, analiz yöntemini ve iddialarını tamamen objektif bir şekilde sana aktarmak ve masadaki metni senin için anlaşılır kılmak. Bu nesnel çerçevede kalarak yazarın ilk büyük itirazıyla başlayabiliriz bence. Metin, açılım sürecinin ideolojik temeline, o dönem süreci meşrulaştırmak için en çok dolaşıma sokulan argümana odaklanıyor. Hani şu 1000 yıllık İslam kardeşliği söylemi. Evet, o söylem. Yazar, Kürt ve Türk toplumlarını yeniden bir arada tutacak yegane harcın din olduğu iddiasını ciddi bir sosyolojik otopsiye tabi tutuyor. Yazarın bu teze itirazı hani sadece yüzeysel bir laiklik savunusu değil okuduğum kadarıyla. Bu argümanı tarihsel bir bağlama oturtuyor. Din ve mezhep aidiyetlerinin ulusların kimlik inşasında geçmişte oynadığı rolü inkar etmiyor. Ama 21. yüzyılda bunun çalışmayacağını söylüyor. tam olarak bu, 21. yüzyılın dinamikleri içinde bu formülün neden çalışmayacağını detaylandırıyor. Peki, yazar neden devasa bir ulusal sorunu sadece mezheptaşlık üzerinden çözmeye çalışmayı gerçek dışı buluyor sence? Şöyle ki yazarın buradaki temel tezi kapitalizmin bu kadar derinleştiği, sınıfsal çelişkilerin bu kadar keskinleştiği bir çağda modern toplumların salt dini referanslarla bir arada tutulamayacağı yönünde. Metne göre yoksul bir Kürt işçisiyle metropoldeki bir Türk işçisini veya bölgedeki bir toprak ağını sadece ikiniz de Müslümansınız diyerek aynı potada eritmek, modernitenin getirdiği tüm toplumsal itirazları halı altına süpürmektir aslında. Ve yazar bu İslam kardeşliği projesini sadece yerel bir politika olarak da görmüyor, küresel emperyalizmin Orta Doğu vizyonunun bir parçası olarak okuyor. Yani meseleyi Türkiye'nin sınırlarının dışına taşıyor ve bölgesel bir dizayn çabası olarak görüyor. Kesinlikle. Yazarın analizine göre emperyalizm, Orta Doğu'da uyumlu, kendi çıkarlarıyla çelişmeyen, geniş bir Sünni eksen yaratmak istiyor. Türkiye, Körfez ülkeleri, Mısır ve Suriye'deki muhalefeti de kapsayan bu devasa hat, bölgedeki enerji yollarını ve sermaye birikimini güvence altına alacak bir proje.
Yani yazar İslam kardeşliği söyleminin asıl işlevinin Kürtleri de bu geniş Sünni cephenin içine sorunsuz bir şekilde entegre etmek olduğunu savunuyor. Evet, yazarın iddiası net. Amaç etnik bir sorunu demokratik bir temelde çözmek değil, o sorunu daha büyük bir bölgesel dizaynın, muhtemel bir Sünni-Şii çatışmasının gölgesinde eritip emperyalizmin hizmetine sunmaktır diyor. İşte yazar bu noktada metindeki o harika ve akılda kalıcı benzetmeyi yapıyor. Kaynak metinde bu siyasi mühendislik çabasına deli kimyager sendromu adını veriyor. Çok çarpıcı bir metafor. Gerçekten öyle. Bu metafor aslında yazarın söylemek istediği her şeyi özetliyor gibi. Düşünsene, yazar bu benzetmeyle kimliklerin tarihsel ve sınıfsal bağlamından koparılıp soyutlaştırılmasındaki absürtlüğü vurguluyor. Hı hı. Bir kimyager laboratuvarında Kürtlerin kültürel, tarihsel, dilsel tüm kimliklerini, sınıfsal aidiyetlerini bir kenara bırakıyor, sadece Müslümanlık elementini cımbızla çekip alıyor. Aynı şeyi Türk toplumu içinde yapıyor. Sonra bu iki soyut elementi bir deney tüpünde birleştirip hiçbir çelişki barındırmayan yepyeni bir toplum elde etmeyi umuyor. Ki yazar da tam olarak yaşayan, nefes alan, sömürülen modern toplumları bu şekilde laboratuvar nesnesine indirgeyen aklı bir tür siyasi delilik, yani bir deli kimyager sendromu olarak tanımlıyor. Burada sen de günlük haberlerde duyduğumuz o basit "biz kardeşiz" söylemlerinin aslında ne kadar karmaşık bölgesel planları perdelemek için kullanılabileceğini düşünebilirsin. Kesinlikle. Bu argüman bizi kitabın belki de en çok tartışılan bölümlerinden birine getiriyor aslında. Yani işte burası gerçekten çok ilginçleşiyor. Hangi açıdan? Çünkü yazarın eleştiri okları sadece sağ iktidarın İslam kardeşliği politikasına yönelmiyor, metin aynı zamanda solun belirli bir kesimine ve liberallere yönelik de son derece ağır bir teorik eleştiri barındırıyor. Özellikle 2010 referandumundaki o meşhur yetmez ama evet tutumuna çok geniş bir yer ayırıyor. Ah evet, o dönem solun ve liberallerin açmazı. Askeri vesayetin biteceği ve demokratikleşme sağlanacağı umuduyla kısmi anayasa değişikliklerine destek veren bu kesimler yazarın ciddi şekilde hedef tahtasında. Bu kısım metnin kavramsal mimarisinin en güçlü ayaklarından biri gerçekten. Yazar bu tutumu benimseyen sol ve liberal kesimleri çok trajik bir psikolojik ve sosyolojik körlük içinde olmakla suçluyor. Metne dayanarak söylersek bu kesimler eski rejimin, ki yazar buna birinci Cumhuriyet diyor, yani o eski Kemalist, bürokratik vesayetçi yapının yıkılmasını o kadar büyük bir tutkuyla istediler ki. Yerine neyin inşa edildiğini okuyamadılar. Aynen öyle. Eski rejime duydukları öfke onların analitik yeteneklerini felç etti yazara göre. Peki yazar o yıkılan yapının yerine tam olarak neyin inşa edildiğini iddia ediyor. Çünkü sık sık ikinci cumhuriyet kavramını kullanıyor. Liberallerin demokratikleşme sandığı şey, yazarın Marksist okumasında neye karşılık geliyor? Yazarın ikinci Cumhuriyet olarak tanımladığı şey, piyasa kurallarına sonuna kadar tapan, neoliberalizmi devletin temel aklı haline getiren, emperyalizmle tam bir uyum içinde çalışan ve ideolojik olarak muhafazakar bir yeni rejim inşasıdır. Yani liberallere yönelttiği temel suçlama şu, siz burjuvazinin ve uluslararası sermayenin bu yeni rejim inşasını demokratikleşme ambalajı içinde sunduğunu göremediniz diyor. Devletin o eski ceberut yüzünün gitmesi, kapitalizm koşullarında gerçek bir özgürlüğün geleceği anlamına gelmez diyor. Evet, yazar bu kesimlerin aslında kendi elleriyle çok daha piyasacı ve gerici bir yapının tuğlalarını taşıdıklarını iddia ediyor. Bu teorik arka planın Kürt sorununa yansıması da çok çarpıcı metinde. Yazarın o akılda kalıcı tespitini seninle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, kapitalist Türkiye Cumhuriyeti, kadim bir etnik sorunu, Kürt feodalitesiyle kurduğu ucuz ittifakla derin bir ulusal ve sınıfsal soruna dönüştürmüştür. Çok net bir sınıf okuması bu. Kesinlikle. Yani yazar, Amerika ve Avrupa Birliği'nin desteklediği, yerel toprak ağlarının ve patronların masada olduğu bir çözüm sürecinden halklara özgürlük çıkmasının ontolojik olarak imkansız olduğunu savunuyor. Bu ancak yeni bir sömürü düzeni yaratır diyor. Yazarın burada dikkat çektiği nokta müzakere masasının sınıf karakteri zaten. Eğer o masada küresel sermayenin temsilcileri, yerel burjuvazi ve feodal ağalar oturuyorsa, oradan çıkacak olan barış sadece sömürünün yeni koşullarının belirlenmesidir argümanını sunuyor.
Emeğiyle geçinen insanlar için bu demokratik bir hak kazanımı değil, sömürü çarkının daha sorunsuz dönmesi için yapılmış bir elitler sözleşmesidir demek istiyor. Tam da bu müzakere masası kavramından hareketle o büyük çelişkiye geçelim bence. Çünkü kitabı okurken insanın aklına doğal olarak şu çok mantıklı soru geliyor. Eğer ortada bir barış ve açılım süreci varsa, müzakereler yapılıyorsa, o halde neden metinde sürekli artan bir şiddetten, KCK operasyonlarından, tutuklamalardan, sınır ötesi harekatlardan veya Uludağ ve Nevruz olaylarından bahsediliyor? Evet, bu ezmek için mi yoksa çözmek için mi sorusu. Neden bu inşa sürecine bu kadar yoğun bir şiddet eşlik ediyor sence yazarın gözünden? Yazarın metnindeki en kritik politik okumalardan biri bu çelişkiyi çözümlüyor aslında. Ana akım siyasette şiddet ve müzakere birbirinin tam zıttı gibi görünür. Yani silahlar konuşuyorsa diplomasi bitmiştir deriz normalde. Aynen öyle. Ancak yazar kapitalist devlet aklında ve emperyalist projelerde bunun böyle olmadığını, şiddet ve müzakerenin aynı madalyonun iki yüzü olduğunu iddia ediyor. Bu duruma metinde kan siyaseti veya bir strateji olarak kalleşlik adını veriyor. Kan siyaseti gerçekten ağır bir tabir. Yani yazar bu şiddet sarmalını barış sürecinin raydan çıkması veya kontrol edilemeyen bir sapma olarak görmüyor. Hayır, asla bir sapma değil. Asıl sürecin tam da kendisi diyor yazar. Rejim masaya oturmadan önce karşı tarafı yalnızlaştırmak, kolunu kanadını kırmak ve etkisizleştirmek ister teorisini detaylandırıyor. Yani silahların gölgesinde yapılan o operasyonlar, tutuklamalar, barış sürecinin çökmesi değil, aksine zayıflatılmış bir muhataba kendi koşullarını dayatmak için yapılan bilinçli bir ön hazırlıktır diyor. Burada dinleyici olarak sen de düşünürsen, uluslararası diplomaside bu tür önce vur, sonra masaya çağır taktiklerinin aslında ne kadar yaygın olduğunu fark edersin. Evet, o çaresizlikle masaya oturtup kendi çizdiğin sınırları kabul ettirme taktiği. Yazarın kanın, uzlaşmanın önünü açmak için bilinçli bir diplomasi aracı olarak kullanıldığını iddia etmesi gerçekten sarsıcı bir tespit. Fakat işte tam bu mekanizma kusursuzca işleyecekmiş gibi görünürken, yazarın analizinde bütün oyun planını bozan o dönüm noktası yaşanıyor. Evet, hikayeye damgasını vuran o büyük kırılma anına geliyoruz. 2013 Haziran direnişi, yani Gezi olayları. Yazar bu isyanı sadece bir çevre veya kent mücadelesi olarak değil, kitabın merkezine oturan, masadaki tüm hesapları altüst eden bir kırılma olarak okuyor. Neden bu direniş açılım sürecinin varsayımlarını çökertiyor? Çünkü o masanın, yani açılım sürecinin en büyük varsayımı, devlet tarafında oturan iktidarın sarsılmaz gücü ve otoritesiydi. Kürt siyasi hareketi de pazarlığını bu her şeye muktedir güç imajı üzerine kurmuştu. Ancak milyonlarca insanın sokaklara dökülmesi bu otoriteyi derinden sarstı. Yazar, masadaki en büyük güvencenin aslında sokağın gücüyle nasıl sarsılabildiğini gösteriyor. Üstelik bu isyan, seküler bir karakter taşıdığı için o 1000 yıllık İslam kardeşliği tezinin sınırlarını da gözler önüne seriyor. Tam burada yazarın Kürt siyasi hareketine yönelttiği o dramatik soruyu aktarmak istiyorum. Yazar diyor ki, milyonlarca insan sokaktayken Kürt siyasi hareketinin bir kısmı bu dalgaya temkinli yaklaştı, hatta barış süreci zarar görmesin diyerek hükümeti rahatlatacak adımlar attı. Evet, işte yazarın en büyük eleştirilerinden biri bu. Yazar, siyasi stratejilerin bazen doğal müttefiklerini, yani sokakta omuz omuza durması gereken sınıfları bile birbirinden nasıl koparabildiğini anlatıyor. Barış masasının pragmatizmi, sokağın o birleştirici gücünü gölgeledi diyor adeta. Kesinlikle. Peki tüm bu krizlerin, çöken varsayımların ardından işin çözümü ne? Kitabın sonlarına doğru yazar konuyu toparlarken o büyük soruyu soruyor. Dil böler mi? Evet, Kürtçe eğitim veya kültürel haklar ülkeyi böler mi korkusuna yazarın yaklaşımı çok net. Diller toplumu bölmez diyor. Toplumu bölen şey kapitalizmin yarattığı o derin sınıf eşitsizlikleridir. Ve bunu çok güzel bir örnekle, Belçika örneğiyle açıklıyor. Dünyanın en gelişmiş kapitalist demokrasilerinden biri olan Belçika'da bile dilin nasıl bir bölünme aracı olabildiğini gösteriyor. Neden? Çünkü sistem eşitlik üzerine değil, rekabet ve eşitsizlik üzerine kurulu.
Kapitalizmde diller ve kültürler birer insanlık zenginliği olmaktan çıkıp, kaynakların kimin kontrolünde olacağının belirlendiği bir pazar kavgasına dönüşüyor yazarın gözünde. Doğru. O halde yazarın nihai çözüm argümanını coşkuyla paylaşalım. Yazar diyor ki, çözüm ne o eski Osmanlı hoşgörüsü efsanelerinde, ne milliyetçilikte, ne de Amerikan veya emperyalist müdahalelerindedir. Çözüm, Türk ve Kürt emekçilerinin ortak sınıfsal çıkarları etrafında birleşerek sosyalist bir cumhuriyet inşa etmesindedir. Sınırların kalkması veya özerklik, eğer sadece neoliberalizmin ekmeğine yağ sürecekse bir işe yaramaz diyor. Yazarın vardığı nihai nokta tamamen bu ortak sınıf bilinci üzerine kurulu. Harika bir özet oldu. Bugün seninle masamızdaki bu derinlemesine incelemenin sonuna yaklaşırken kısa bir toparlama yapalım. Kürt açılımı tartışmalarının sadece etnik bir mesele olmadığını, din, emperyalizm, neoliberalizm ve sınıf mücadeleleri gibi devasa çarkların nasıl bir arada döndüğünü yazarın gözünden anladık. Kesinlikle öyle. Kapanışa geçerken bir kez daha nazikçe uyarmak istiyorum. Unutma, bugün duyduğun tüm bu sert eleştiriler ve analizler sadece kaynak metnimizin yazarının fikirleriydi. Biz rehberlere olarak sadece bu karmaşık siyasi okumayı senin için anlaşılır objektif bir formata dönüştürdük. Bu nesnel pozisyonumuzu koruyarak tartışılan o kaynak metnin ötesine geçip senin zihninde yeni bir kapı aralamak istiyorum şimdi. Yazar, kapitalist sistemde atılan barış adımlarının bile aslında elitlerin gücünü yeniden dağıtma hamleleri olduğunu iddia ediyor. Peki sadece Türkiye için değil, bugün dünyadaki diğer büyük çatışmaları ve barış anlaşmalarını düşün. Ana akım medyada tarihi barış olarak sunulan anlaşmaların perde arkasında o bölgedeki madenleri, enerji yollarını veya ucuz iş gücünü kimin kontrol edeceğine dair sessiz ticari sözleşmeler yatıyor olabilir mi? Bir dahaki sefere haberlerde bir barış süreci duyduğunda kendine şu soruyu sor: bu barış sokaktaki insan için mi yoksa küresel piyasalar için mi imzalanıyor? Gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken kışkırtıcı bir soru. Katılımın, bizi dinlediğin ve bu zorlu metni bizimle birlikte çözümlediğin için sana çok teşekkür ederiz. Bir sonraki derinlemesine incelemede yepyeni konularla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kal. Görüşmek üzere, hoşça kal.